Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok yumuşak, uzun süre nemli kalan, bayatlamayan bir kek tarifi paylaşacağım. Eğer fırınınız yoksa veya fırında yapıyorum ama bir türlü istemiş olduğum gibi kabarmıyor diyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Evet, ilk olarak malzeme listesini vermek istiyorum. Kekimiz için 2 su bardağı unumuz var. 1,5 su bardağı toz şekerimiz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1-1,5 çay bardağı kadar da süt kullanacağım. 3 tane yumurta, 4 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve 1 pakette kabartma tozumuz var. Evet, ilk olarak yumurtaları karıştıracağım kabın içerisine kırıyorum. Eğer yumurtalarınız oldukça küçükse 3 yerine 4 tane kullanın. Üzerine de toz şekerleri döküyorum. 1,5 çay bardağıydı. Evet ve mikserle çırpmaya geçiyorum. Önce biliyorsunuz çırparken sararacak, daha sonra beyazlayarak kabarmaya başlayacak. Nereden baksanız 3 kat kadar mikserle çırptıkça kabardığını göreceksiniz. Hiçbir kısmını atlamadan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gerçekten kek deyip geçmemek gerekiyor. Birçok püf noktası var. Onlara dikkat ettikten sonra istemiş olduğumuz gibi kabarık, nemli kekler elde edebiliriz. Evet, yumurta ve şeker görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabardı. Şimdi üzerine kakaoyu ekliyoruz. Mikseri açmadan önce şöyle bir karıştıralım. Kakao ile beraber bir özdeşleşsin. Daha sonra mikseri açın. Diğer şekil hemen açarsanız mikseri kakaonun her tarafa yayıldığını göreceksiniz. Sıvı yağı da döküyorum. Vanilyayı da üzerine ekleyelim. Tekrar çırpalım. Çok fazla değil, 20-30 saniye kadar çırpmamız yeterli. Ve şimdi sütü ekliyoruz. Malzemeleri sayarken 1 çay bardağı süt demiştik ama kullanmış olduğumuz malzemelere göre süt miktarı az geldi. Çünkü çok fazla yoğunluk oluyor. Bu nedenle yarım çay bardağı daha arttırdık. Yani toplamda 1,5 çay bardağı süt kullanmış olacağız. Tekrar çırpıyoruz. Son olarak üzerine un ve kabartma tozunu bırakacağız. Genelde hep tariflerde unu ekledikten sonra mikserle değil de spatula veya tahta kaşıkla karıştırılması önerilir. Bu tarifimizde hiç öyle yapmayacağız arkadaşlar. Mikserle çırpmaya devam edeceğiz. Kabartma tozunu eklemeden önce yine aynı şekilde kakao gibi sıçramaları engellemek için mikseri açmadan önce bir karıştırıyoruz. Daha sonra mikserle çırpıyoruz. Yine çok fazla değil, 10-20 saniye yeterli. Kontrol ettik, 2 su bardağı yetersiz geldi. Bu nedenle yarım su bardağı daha ekliyoruz ve tekrar çırpıyoruz. Son olarak kabartma tozunu ilave ediyoruz. Malzeme eklerken hiç korkmayın, tereddüt etmeyin arkadaşlar. Eğer miktarını biraz arttırmak istiyorsanız ona göre un miktarını da arttıracaksınız. Yani dengeli bir şekilde arttırdıktan sonra hiçbir şekilde sorun olmaz. Kek harcının kıvamını biliyoruz hepimiz. Akışkan bir kıvamda olacak. Koyu akışkan bir kıvamda. Eğer cıvıksa biraz un takviyesiyle koyulaştırabilirsiniz. Eğer kekiniz koyu olduysa da biraz süt ile açabilirsiniz. Evet, kek harcımız hazır. Kenara alıyoruz ve kalıbımızı yağlamaya geçeceğiz. Böyle bir döküm kalıbımız var. Döküm kalıpta kekler gerçekten çok güzel oluyor. Birçok yerde karşılaşabilirsiniz. Hani kalıptan çıkmıyor, kekin yarısı işte içinde kalıyor vesaire. Hayır arkadaşlar, kesinlikle, hatta normal kek kalıplarına göre çok daha rahat içinden çıkıyor. Öncelikle tereyağı ile tüm böyle girintili, çıkıntılı yerlerini, tabanını, kenar duvarlarını güzelce yağlıyoruz. Burada tereyağı kullandık ama isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tamamen evde hangisi varsa onunla yapın lütfen. Yağladıktan sonra biraz unu böyle yine tabanına ve kenarlarına doğru serpiştireceğiz. Her tarafına gelecek şekilde. Tabii bir kaşık unun hepsini kullanmıyoruz arkadaşlar. Bir miktarını kullanacağız. Geri kalanı tekrardan kavanozun içerisine boşaltacağım.
Kalıbın kenarlarına vurarak ve sallayarak koymuş olduğumuz unun her tarafına yayılmasını sağlıyoruz. Öncesinde kalıbı yağladığımız için unlar çok rahat bir şekilde yapışacak ama fazla miktardaki ununu da görmüş olduğunuz şekilde bakın bir tepsiye veya kabın içerisine ters çevirip dökerek fazla unu almış oluyoruz. Kalıbımız hazır. Kek harcımızı zaten öncesinde hazırlamıştık. Harcın hepsini şimdi kalıbın içerisine döküyorum. Birkaç defa sert bir şekilde bakın masamın üzerine doğru vuruyorum kalıbı. İçerisinde varsa hava kabarcıkları böylece çıkmış olacak ve kekimiz çok rahat bir şekilde pişecek ve kabaracak. Evet, şimdi tencerenin içerisine sıcak su koyacağız. Elimde böyle derin bir tencere var. Suyu ne kadar koyacağız? Kek kalıbımızı tencereye oturttuğumuz zaman tabanı suya değecek kadar su doldurmamız gerekiyor. Fazlası değil arkadaşlar. Sadece tabanın değmesi yeterli. Evet, suyumuzu doldurduk. Hemen ocağımızı da tencereye alıyoruz. Kek kalıbını da içine yerleştiriyoruz. Şu an görünmüyor ama kalıbın tabanına su değiyor. O şekilde ayarladık. Üzerinde şöyle temiz bir mutfak havlusuyla örtüp kapağını kapatıyoruz. 10 dakika öncelikle yüksek ateşte pişireceğiz. Evet, baya böyle bir şu an buharlandı. Çünkü yüksek ateşte pişiriyoruz. Kapağını hiç açmadık. Toplam 10 dakika doldu. 10 dakikadan sonra en kısa getiriyoruz ocağınızın. Elektrikli ocakta ilk baştaki dereceye, eğer gazlı ocakta yapacaksanız da kapatmaya doğru getirin dereceyi ve bu şekilde yaklaşık olarak 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Burada önemli bir ayrıntı vermek istiyorum. Şimdi biz yüksek böyle derin bir tencere kullandık. Bu nedenle kalıbı yerleştirdiğimizde tabanının suya değmesi gerekiyordu. Eğer böyle yayvan bir tencere veya tavada yapacaksanız kalıbı içine oturttuğunuzda kek kalıbının yarısına kadar su koymanız gerekiyor. Bu da iki tencere arasındaki farktan kaynaklı arkadaşlar. Evet, 20 dakika kısık ateşte kekimizi pişirdik. Hemen kontrol edelim bakalım kekimiz pişmiş mi? Evet, çok güzel, bakın kabardı. Kalıbımız bizim oldukça yüksekti. Hemen bir kürdan veya böyle bir çöp şişle kontrol edeceğiz. Evet, halen biraz nemli. Bu nedenle üzerini kapatıp şöyle bir 5 dakika kadar daha pişirmeye bırakacağız. Beş dakikanın ardından hemen kekimizi kontrol edelim. İlk 10 dakika yüksek ateşte, sonrasında 20-25 dakika, hani gazın gelen ısısına göre değişebiliyor. Kekimizi kısık ateşte pişirmiş olduk. Almadan önce tekrardan bir kürdan veya çöp şiş yardımıyla kontrol edelim. Evet, bakın şu an tertemiz. Az önce hani yapışıyordu ama şu an hiçbir şekilde yapışan bir harcımız yok. Yani kekimiz artık pişti, hazır. Hemen alıyoruz. Evet, suyun ısısı kalıpta içerisine iyice oturdu pişme sırasında da, bu nedenle alırken biraz zorlanıyoruz ve başardık. Kesinlikle bu şekilde tencerenin içerisinde bırakmayın arkadaşlar. Hüsrana uğrarsınız. Hiç bekletmeden hemen tabağı üzerine bırakıp ters çevireceğiz. Tabii vaktiniz varsa biraz dinlendirin. Kalıptan daha rahat çıkacaktır. Biz çıkarmadan önce şöyle kenarlarına, kalıbın tabanına güzelce vuracağız ve kalıbı bu şekilde kaldıracağız. Hiç bekletmeden kalıbı çıkardığımız için böyle birazcık tereddütlerimiz vardı. Acaba hani kek parçalanır mı? Çünkü dumanı henüz üzerindeyken hani kalıbı çıkarmak istedik. Ama sonuç oldukça başarılı oldu. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi biz kekimizi kakao olarak hazırladık.
Eğer kakaolu olarak hazırlamak istemezseniz tarifi aynı şekilde kullanıp sadece içerisinden kakaoyu alıp bir tane portakal kabuğu rendesi ya da 2 tane limon kabuğu rendesi rendeleyip aynı şekilde kekinizi hazırlayabilirsiniz. Servise geçmeden önce üzerine şöyle biraz pudra şekeri serpiştirelim. Evet, görüntü gerçekten şu an şahane. Yumuşacık sünger gibi bir kekimiz oldu. Ne kadar bastırırsanız bastırın arkadaşlar. İlk baştaki formunu koruyor. Evet, hemen şimdi dilimleyelim. İç kısmını şöyle daha yakından görün. Tencere kekleri fırın keklerine göre daha nemli oluyor ve daha geç bayatlıyor arkadaşlar. Hatta günlerce o ilk tazeliğini çok rahat bir şekilde koruyabiliyor. Tabii güzel bir şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Eğer tabakta muhafaza edecekseniz muhakkak streç filmle üzerini örtün ki üzerleri kurumasın. Saklama kabına koyacaksanız da böyle kapağını iyi kapatın ki hava almadan içerisinde kalsın. Yumuşacık sünger gibi bir kekimiz oldu. Bu kek bizim evimizin favorisi. Özellikle çocuklar çok seviyor. Sade halini de seviyorlar ama kakaolu hazırladığım zaman daha çok seve seve yiyorlar. Biliyorsunuz çocuklar çikolatalı ve kakaolu şeylere daha çok meraklı. Fırın kullanmadan da yumuşacık sünger gibi böyle nemli, yerken kesinlikle sizi boğmayacak kekler hazırlamak oldukça kolay. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun. Videomun sonuna geldik. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.